Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan tuzlu, dereotlu bir kurabiye yapacağız. Başlayalım. Evet, ben böyle bir cam kase alıyorum. 250 gram tereyağı. Tereyağı bulamazsanız margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. Çörek otu. Şöyle göstereyim. Bir tane kabartma tozu, bir tane yumurta, sarısını dışı için, akını da içine koyacağız. Ben esmer şeker kullanıyorum ama siz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı esmer şeker, 1 çay kaşığı tuz ve alabildiğine un. Hadi başlayalım. Ben önce tereyağımı, siz oda sıcaklığına da getirebilirsiniz. Şu şekilde yoğurabilirsiniz ama ben mikrofonda ısıtıyorum. Zaman kaybetmiyorum. Şimdi göstereyim. Şöyle 2 yemek kaşığı şekerim. Şöyle 1 yemek kaşığı toz şekerim. Kabartma tozumu unu eklediğim zaman kullanacağım. Gördüğünüz gibi yağım eridi. İçine sıvı yağımı da alıyorum. İçine şekerimi, tuzumu da ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını kenara aldım şu şekil ve de 3 yemek kaşığı var. 1 2 3 kenara alıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra şu şekil hepsini karıştırıyorum. Şimdi un ilave ediyorum. Dediğim gibi unu ilave ettikten sonra kabartma tozunu ilave etmeniz lazım. Çünkü kabarmasını garanti eder. Şöyle gördüğünüz gibi az koydum unumu ama kontrol bende. Yavaş yavaş ilave edeceğim.
Şöyle malzeme listesini de açıklama bölümüne yazacağım. Hem Türkçe hem Fransızca. Belki İngilizce de yazarım. Çünkü buradan benim Fransız dostlarım da seyrediyor biliyorum. İngiliz dostlarım da seyrediyor. Onlar için de zaten altyazı koyuyorum artık. Çünkü ne kadar büyük bir kitleye hitap edersek bizim için o kadar iyi. Hamurum hazır. Altına yapışmaması için biraz un ekliyorum. Hamurumu ikiye bölüyorum. Şöyle. Şimdi bunu elimle şekil vereceğim. Kırılgan bir hamur. Gördüğünüz gibi. Böyle olursa hiç üzülmeyin. Çok yumuşak. O yüzden altına bol un serpiyorum. Şekil verdiğimde tezgahıma yapışmaması için. Çok kalın olmasını istemiyorum. Çünkü hafif kabaracak. Tepsimi hazırladım. Üstüne bir yağlı kağıt serdim. Şimdi hamurumuzu şöyle, dediğim gibi çok fazla kalın istemiyorum. Şöyle tepsime diziyorum. Siz tepsime dizilişini biliyorsunuz. En iyisi şöyle yapayım. Evet. Şimdi yumurtamızı, kurabiyelerimizi üstüne sürüyoruz. Ben fırçamın ucunu kestim çünkü çok uzundu. Çok uzun olduğu için çok yumuşak sürüyordu. Hoşuma gitmiyordu. Ben de ucunu kestim ve kendime göre uyarladım. Evet arkadaşlar, fırınımı 180 dereceye getirdim. Önceden ısıttım ve tuzlu kurabiyelerimizi pişirmeye bıraktık.
Siz 10 dakikada bir kontrol edin. Normalde 15-20 dakika sürüyor. Tabii herkesin fırını farklı. Benimkisi 180 derecede. Sizin bazılarının 170 olabilir. Hatta 200 olabilir. Siz kendi fırınınızı tanıyorsunuzdur. Kontrol edersiniz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Görüntüsü şöyle. Tadı da çok lezzetli. Emin olun kıtır kıtır, ağızda dağılan bir kurabiye. Bakın çok güzel görünüyor değil mi? Umarım sizler de denersiniz. Gerçekten iştah açıcı, çok lezzetli, lezzetine garanti veriyorum. Çörek otlu kurabiyelerim herkes bayılacak. Hatta siz diyebilirsiniz ki bu benim tarifim. Eğer yaparsanız bana yorumlarda yazın. Eğer videolarımı da beğenirseniz çok memnun olurum. Şöyle beğendim resmi var ya, ona bir dokunun. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.